hoş geldiniz. Bugün yem videosu çekeceğiz. Bu hayvanlar ne yer? Ne içeri girmeyeceğiz, zaten su içiyorlar. Ama takviyelerle alakalı biraz konuşacağız. İsterseniz hızlı bir şekilde uzatmadan geçelim. Bakalım yem rotasyonumuz nasılmış. Bu konuyla alakalı çok fazla hurafe var arkadaşlar. Her kafadan ayrı bir ses çıkıyor. Ben deneyerek kullandıklarımı size söyleyeceğim. Deneyimlerimi paylaştığımı biliyorsunuz zaten. O yüzden şimdi ilk kullandığım açık yeme göstereceğim size. İzleyelim. Kullandığım açık yemi gördünüz. Bu büyük ölçülerle tabi. Bunu kendi kullanacağınız ölçülerde yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 1 kilodan diye hesaplayabilirsiniz, %1'i. Açık yemin bir kötü yanı arkadaşlar, yeteri kadar kaliteli bir yem bulamıyorsunuz. Bu hayvanların tüyleri ne yedikleriyle orantılı şekilde güzelleşir. Örnek veriyorum, kötü beslenen bir çinçila birinci doğumda değilse, ikinci doğumda da değilse, üçüncü doğumda muhakkak tüy problemleri yaşamaya başlar. Dişilerde. Üçüncü nesil doğan yavru zaten direkt kötü tüyle doğar. Bunun için biraz daha kaliteli yeme geçmek istedim. Paket yemlere geçtim arkadaşlar. İlk kullandığım paket yemden size örnek vereyim. Ginepik yemi, haliyle çinçila yemi bulamıyorsunuz Türkiye'de. Bulsanız da çok pahalıya geliyor. O yüzden Ginepik yemi, en yakın rotasyonu o olduğu için Ginepik yemi kullandım. Euro Golden. Hemen bakalım arkadaşlar. Euro Golden Ginepik yemi çok güzel ama benim istediğimden, daha doğrusu yem rotasyonunun olması gerekenden biraz daha fazla şekerliydi. Bu yüzden birazcık hayvanlarım tombiş oldu. Siz de zaten takdir edersiniz. Ben bu hayvanları her gün 1 saat dışarıya çıkartıyorum. Tek tek birer saat. Ama gene de biraz tombişler. İşte bu da şeker tükettikleri için. Bunun olmaması adına tekrar araştırmaya girdim. Biraz daha şeker oranını düşürmek amaçlı. Versele Laga'nın Crispy adında bir yemini buldum. Gene Ginepikler için. Daha şekeri düşük, biraz daha lif ağırlıklı bir besin kaynağıydı. Bunu gerçekten beğendiler. Severek yediler yani. Evet arkadaşlar, yemimiz bu. Bunun biraz daha kalitelisini aradığım için değiştirdim. Aslında çok güzel ve kaliteli bir yem. Ama bir tık daha üstünü istediğim için araştırdım. Hemen şuradan içeriklerini de görelim. Bu da yine Versele Laga'nın natürel yemi. Ginepik yemi. Görelim arkadaşlar bunu da. Evet arkadaşlar, natürel yem. Ben çok beğendim bunu. Gerçekten çok kaliteli, paketlemesi özellikle. Yemin kalitesi de o şekilde içindeki. Paketimiz bu şekil. Tavsiye ediyorum. Bir de Versele Laga'nın bana ulaşıp bana önerdikleri bir yem vardı. Tavşan yemi. Onu da bir deneme amaçlı sipariş ettim. Onu bekliyorduk bayağıdır. Biraz deneyip ondan sonra size dedim çekeyim videosunu.
Complete yemi arkadaşlar. Bildiğiniz üzere palet yemi. Tavşan palet yemi. Bes yemi diyebiliriz. Biraz daha küçük tavşanlar için. Oran orantı olarak yem rotasyonuna çok yakın. İkisini karışık kullanmaya başladım arkadaşlar sonrasında. Hem natural yem hem de complete yemi karışık kullanmaya başladım. Yaklaşık 2,5-3 haftadır tüylerinde gerçekten çok güzel bir değişim var. Siz de görüyorsunuz zaten hayvanlarımı. Evet arkadaşlar, bana önerilen yem bu. Güzel seviyorlar ama bilmiyorum içeriğinden mi kaynaklı, benim pek bir şey yapmadı yani. Çok severek yiyorlar bu arada. Dediğim gibi hem bunu hem de natural yemi kullanıyorum şu an. İkisinden de memnunum. Memnun olmak zorundayım daha doğrusu. Çünkü çinçile yemini getirtemiyorum. Mecburiyetten. Asıl almak istediğim yem bunlar değildi tabi arkadaşlar. O kadar araştırdıktan sonra Versela Laga'nın çinçile yemi olduğunu buldum. Hem palet yemi hem de natural yemi. Ama Türkiye şartlarına getirmek imkansız yani. Versela Laga'nın Belçika'daki yerine ulaştım. Türkiye distribütörüne beni yönlendirdiler. Onlar da İzmir'e. Hani bu yemi ithal eden adamlara dedim ki ben bu yemi istiyorum. Bana karşılık olarak verdikleri cevap, biz bu yemi bir paletten aşağıya getiremeyiz. Çünkü palet yeni bir yem getirdiğimiz zaman devlete bir vergi ödememiz gerekiyor dediler. Kısaca anlatayım. Bu da büyük bir meblağ. Bir palet yemin de maliyeti neredeyse öyle bir büyük bir meblağ. 2-3 tane için getirmeyiz dediler kısacası. Haliyle alamadık yemi. Aslında onun için uğraşıyordum, ben sizi onun için bekletiyordum. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdilik böyle idare edeceğim. Aslında yemi getirtebilecek bir tane sitemiz var. Siteyi de açıklamalarda bırakırım arkadaşlar. Ama kargo ücreti çok pahalıya geliyor. Her türlü ürünü var Versela Laga'nın. Çinçila içinde, naturali de, complete'i de, kumu da, her şeyi var. Ama işin içine kargo girince tabii Türkiye'de çok pahalıya geliyor. Çok pahalıya geliyor yani, öyle böyle değil. Hani bir paket yemi 500-600 liraya geliyor yani. Öyle bir şey düşünün. O yüzden buradakilerle idare etmek zorundayım şimdilik. En azından bu hayvanları değer verip de benim gibi bir şeyler yapmaya çalışan arkadaşlar çoğalmadığı sürece bu yemi buraya getirtemeyeceğiz yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi de kullandığım şeylere geçelim arkadaşlar, takviyelere. Vitamin olarak gene Versela Laga'nın bir ürününü kullanıyorum. Optivit vitamin bazlı bir ürün. Normalde hastalıkları düzeltmek amaçlı kullanılıyor ama hastalığı düzeltmek amaçlı demeyelim ona, nasıl diyelim? Hasta hayvanı daha hızlı bir şekilde kendine getirmek, enerjik hale getirmek amaçlı, daha hızlı iyileşmesini sağlamak amaçlı kullanılan bir ürün. Ama tabi sağlıklı hayvanlarda da kullanılıyor. Daha enerjik, daha sempatik diyeyim. Çok sempatik oluyorlar çünkü enerjileri yüksek olduğu zaman. Görelim arkadaşlar nasıl kullanılıyor. Ne kadar kullanılıyor.
Kullandığım vitamin bu arkadaşlar. Optivit. Verselelaga'nın gene bir ürünü. Paketi şu şekilde. İçeriği böyle 50 gramlık, 50 mililitre, artık hangisini beğenirseniz. Nasıl kullanıldığını görelim. Arkadaşlar 100 milim suya 10 damla olması gerekiyor. Haftada bir kere değiştirseniz yeterli. İlave yapsanız şu şekilde. Benim biraz daha suyum büyük olduğu için 20 damla kadar kullanıyorum. Bir hafta boyunca temiz suda benim hayvanımın şeyini karşılayacaktır, vitamin gereksinimini. Hasta hayvanlara da takviye olarak kullanılıyor arkadaşlar bu. Hasta hayvanlarda biraz daha fazla kullanıyorsunuz. 3 günde bir 100 milime 15 damla kadar. Bunda bilginiz olsun. Son olarak ödül yemine geçelim arkadaşlar. Ödül yemi nedir yani? Bu hayvanlara ödül olarak ne verebilirsiniz ki? Zaten yeminde her şeyi var diye düşünüyorsunuz. Her türlü kabuklu kuru yemiş arkadaşlar. Ceviz olur, fındık olur, fıstık olur. Özellikle kuru üzüm olur, leblebi olur. Ama bunları sık vermiyorsunuz tabi. Haftada bir, maksimum 2. Bu ne zararı var diye sorabilirsiniz. Üzüm özellikle içinde şeker içerdiği için şekerli bir şekilde beslenmemesi gerekiyor arkadaşlar bu hayvanların. Kilo alırlar. Çok çabuk kilo alırlar yani. Hiç hareket etmeyen bir çinçila sahibi olmak istemezsiniz. Bunların özellikleri hareketli olmaları zaten. Görelim bakalım nasıl tepki veriyorlar ödül yemlerine. Evet arkadaşlar, benim ödül yemlerim bu şekilde duruyor. Ödül yemi olarak bunları kullanıyorum. Karışık kuru yemişler, kuru üzüm, leblebi, ceviz. Cevizi haftada bir tane veriyorum. Leblebi 2-3 olduğu oluyor. Çünkü seviyorlar. Şekerli de olmadığı için veriyorum yani. Ama bunlar maalesef ki şekerli oldukları için haftada bir arkadaşlar. Maksimum 2. Ha nasıl daha fazlasını veririm diye düşünürseniz veremezsiniz arkadaşlar. Vermeyin yani. Tombul tombul hayvanlarınız olur. Bir yerden sonra şeker hastası olur. Zor kurtulur yani. Daha önce bahsetmiştim arkadaşlar. Bu hayvanların stres seviyesi yüksekken sıkıntı çıkartırlar. Kuru üzüm bu etkiyi azaltır. Ama az vermeniz gerekiyor. Haftada 1-2 en fazla. Verselelaga'nın bu getirtmeye çalıştığım yemlerini görelim şimdi de. Son olarak. Ondan sonra bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, eğer gerçekten paylaşımlarımı beğendiyseniz bunu göstermek için yapabileceğiniz birkaç bir şey var. Abone olmak gibi, beğenmek gibi, alta yorum yazmak gibi. Bu beni teşvik eder. Bu işler gerçekten kolay değil arkadaşlar. Hiç adı sanı bilinmemiş bir hayvanı tanıtmaya çalışıyoruz ki daha çok kullanıcı demeyelim ona.
daha çok sahiplenen olsun ki bu arkadaşları kurtaralım. Yazık, günah. Başka bir şey demeyeceğim arkadaşlar. Üzülüyorum yani. Beğenin, abone olun da daha çok insana ulaşalım lütfen. İyi günler dilerim.